Bu ne böyle? Bu ne böyle? Dostlar karşımızda Mosi Oa Tunya yani gürleyen duman. Çıkardığı bu duman 50 kilometre öteden bile görülüyormuş arkadaşlar. Bura. Şelaleden gelen su oraya sert bir şekilde iniyor ve havaya bir buhar, su buharı kalkıyor arkadaşlar. Şu an siz de görüyorsunuz. Hristiyanlığı yaymaya çalışan ve yeni ticaret yolları bulmaya çalışan İskoç bir abimiz 1855 yılı bir duman fark ediyor. 500 milyar dolar, Zimbabwe doları. 500 milyar dolar. Adagula! Vamos! Rüzgarın da yardımıyla çıkan bu su buharları her yere yayılıyor arkadaşlar. Bu da burada mikro bir iklim oluşturuyor. Neredeyse yuvarlak çember oluşturmuş bir gökkuşağı görüyoruz. Çok güzel bir yermiş ama ya. Çok güzel bir yermiş. O kadar et alıyorlar. 1 kilo et alıyorlarmış bak. Öğütülmüş beyaz mısır ununu suyla böyle karıştırıp çok değişik bir form elde ediyorlar. Katı bir form elde ediyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereceğim sizlere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Zimbabwe'den herkese selamlar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bir önceki videoyu izleyenler olaylı bir yolculuğun ardından Zimbabwe'ye gelişimi, başıma gelenleri burada güzel insanlarla tanıştığımı hatırlayacaktır. Şimdi Zimbabwe'ye geliş amacım olan Victoria Şelalelerini ziyaret edeceğim. Şu an Ulusal Park'ın hemen girişindeyim. Biletimi alacağım. Kalabalık bir grup var şimdi, onları bekliyorum. Onlar girsin, biletimi alacağım ve şelaleleri gezmeye başlayacağız. Hemen arkamda da şöyle göstereceğim bir yol görüyorsunuz. Burası Zambiya'ya giden yol. Hemen böyle 100-150 metre ileride sınır kontrol noktası var. Oradan Zambiya'ya geçebiliyorsunuz dostlar. Victoria Şelaleleri Zambiya ile Zimbabwe arasındaki doğal sınır. Yani burada bir nehir akıyor. Orası doğal sınır arkadaşlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlas Aura Sebilon'un sponsorluğunda videomuz başlıyor. Evinizde su arıtma cihazına ihtiyacınız varsa linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Victoria Şelalelerini gezmeye başlayalım. Zimbabwe'de Amerikan doları geçiyor arkadaşlar. Şimdi buraya giriş ücreti de 58 dolar. Hemen onu buradaki abimize ödeyelim. Giriş ücreti 58 dolar arkadaşlar yetişkinler için. Çocuklar için ise 29 dolar. Hello, how are you today? How are you? Good, thank you. Thank you. Nakit olarak ödedim arkadaşlar. Biletimizi okuttuk, içeri girdik. Şimdi buradan sola dönmemiz gerekiyor. Böyle kafe var. Bir şeyler alabilirsiniz burada, içecek, atıştırmalık vesaire de olma ihtimali var diye düşünüyorum. Şöyle kalabalık grup geçsin. Burada böyle hediyelik eşyalar da var. Burada böyle bilgilendirici notları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bilgilendirici notlar var hemen içeri girer girmez. Burada hediyelik alabileceğiniz ufak bir dükkan var. Burası da Ulusal Park'ın içerisindeki kafe arkadaşlar. Buradan bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Buraya gelirken yanınızda yağmurluk getirmenizi öneriyorlar arkadaşlar. Yağmurluğunuz yoksa bilet almadan önce hediyelik eşya satılan yerler var. Orayı göstereceğim sizlere burayı gezdikten sonra. Oradan kiralayabilirsiniz. 3 dolara kiraladım ben bunu. Bunu öneriyorlar çünkü bayağı bir ıslanacağınızı söylüyorlar arkadaşlar. Hem araştırma yaptığımda hem buraya gelip buradakilerle konuştuğumda, görevlilerle konuştuğumda mutlaka yağmurluk al. Çünkü ıslanacaksın dediler. Ben de hemen 3 dolara bir tane şöyle yağmurluk kiraladım. Bu kamera da suya çok hassas. Nasıl çekeceğim bilmiyorum ama telefonla çekip sizlere burayı elimden geldiğince güzel anlatıp göstermek istiyorum arkadaşlar. Giriş kısmı arkada kaldı. İçeri girdim, sola döndüm. Şimdi şelaleye doğru yürümeye başladım. Zimbabwe'ye girerken kapıda vize almıştım ben arkadaşlar. Tek girişlik vize 30 dolardı. Dilerseniz Kaza ismindeki bu vizeyi alabiliyorsunuz. Bu vizeyle birlikte Angola'ya girebiliyorsunuz, Botswana'ya girebiliyorsunuz, Namibya'ya girebiliyorsunuz, Zambiya'ya girebiliyorsunuz ve Zimbabwe'ye girebiliyorsunuz. Çünkü şöyle haritayı göstereyim sizlere. Bakın burada bir sürü böyle vahşi yaşam var arkadaşlar. Ulusal parklar var, vahşi hayvanları görebiliyorsunuz ve bu 5 ülke tek bir vize türü çıkarmışlar. Sanırım ücreti 50 dolardı. Bunu alıp şöyle de bir kuralı vardı. Dilediğiniz kadar giriş çıkış yapabiliyordunuz. Kaç günlük veriyorlardı bilmiyorum. Açıklamaya ben detaylı bir şekilde yazarım arkadaşlar. Bu vize türüyle 5 ülkeyi görebilirsiniz. Bakın mesela hangi ülkede neresi en meşhursa onun da böyle fotoğraflarını koymuşlar. Bu vize türünü söylemiş olayım arkadaşlar sizlere. Ola ki burada bir tur planladınız. Her ülke için böyle tek tek vizeyle bilmem neyle uğraşmayın. Mesela Zambiya bizim için vizesiz. Ama Zimbabwe vizeli. Belki diğer ülkeler de kapıda vize vesaire bir şey istiyordur. Onları araştırmadım. Bu vizeyi alarak tak 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 hepsine giriş çıkış yapabilirsiniz. Böyle bir güzel
olay yapmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Şu an ne kadar heyecanlandığımı tahmin edemezsiniz. Hiç böyle bir his uyandıracağını beklememiştim benden şelalenin. Bak daha şelaleyi görmedim ama şelalenin çıkardığı o duman bulutunu görüyorum şu an arkadaşlar. İnanılmaz geliyor. Şelalenin sesi inanılmaz geliyor. Ve tabii helikopterler de dolaşıyor aynı zamanda. Şelaleyi yukarıdan izliyorlar. Onların da ücreti sanırım kaçtı? $250 mıydı? $300 mıydı? Farklı seçenekler var. Hangisini isterseniz onu seçiyorsunuz. $250-300 civarı bir şeydi. Ay! Ay 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 ay. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Lan biz nereye geldik? Hayda. Dostlar karşımızda Mosi Oa Tunya yani gürleyen duman. Tam olarak adının hakkını veriyor şu an. Ciddi anlamda gürlüyor. Ve ciddi anlamda bir duman oluşturmuş, bir bulut oluşturmuş durumda arkadaşlar. Sprey bulutu dedikleri tam olarak bu. Şelalenin en gür aktığı döneme geldik arkadaşlar. Çıkardığı bu duman 50 kilometre öteden bile görülüyormuş arkadaşlar. Bu sebeple gürleyen duman demişler buraya. Buranın yerel halkları. Size ne kadar anlatsam boş bu arada. Yani burayı kesinlikle görüp hissetmeniz gerekiyor. Gördüğüm an gözlerim doldu yani açıkça söyleyeceğim sizlere. Farklı açılardan şelalenin farklı manzaralarını göstermek istiyorum sizlere. Şimdi parkın içerisinde yürüyeceğiz arkadaşlar, dolaşacağız. Çeşitli manzara izleme noktaları var. Farklı açılardan şelaleyi göreceğiz. Şunun kuvvetine bakar mısın ya? Nasıl bir hızla geliyor, nasıl bir gürlükle akıyor aşağı ve o kadar gür akıyor ki aşağı. Bu gördüğünüz su parçacıkları duman şeklinde, sprey dumanı diyorlar. Bunu oluşturuyor arkadaşlar. Bak mesela karşı tarafta aslında şelalenin ana kısımlarından biri var. Göremiyoruz. O kadar fazla duman var. Tek bir parça değil bu şelale. Böyle çeşitli parçaları var. Dünyanın en büyük şelalesi değil, en uzun şelalesi değil ama en özel şelalelerinden birindeyiz şu an. Ya o kadar etkileyici ki gerçekten kelimelerle anlatamam bunu size. Burada bir tane abimizin heykelini görüyoruz. Kendisinin ismi David Livingstone. Kendisi bir İskoç arkadaşlar. Peki neden bu abimizin heykeli burada? Hemen sizlere onu açıklayayım. Şimdi bu şelalenin varlığı buradaki yerel halklar tarafından biliniyordu. Ama şelaleye yaklaşamıyorlardı korkudan. Bunun sebebi de şelalenin ne kadar gür aktığını görüyorsunuz. Bunu mistik bir güç olarak görüp korkuyorlardı, bir inanç besliyorlardı. Farklı bir ruh hali içerisindelerdi. O dönemlerde burada Hristiyanlığı yaymaya çalışan ve yeni ticaret yolları bulmaya çalışan İskoç bir abimiz, anıtını gördük. David Livingstone aynı zamanda coğrafyacı olarak yazıyor, kaşif olarak yazıyor internette. Burada böyle Doğu Afrika'dan Batı Afrika tarafına geçerken Zambezi Nehri'nde yolculuk yapıyor yerel rehberlerle. 16 Kasım 1855 yılı bir duman fark ediyor. Rehbere soruyor, dumanı gösteriyor, diyor ki burası neresi? Daha sonrasında böyle gök gürültüsü gibi sesleri de fark ediyor. Diyor ki beni oraya götür. Kanolarla birlikte kendisinin adının verildiği Livingstone adasına geliyor ve aşağı bir bakıyor, şelale arkadaşlar. Kendisi bu şelaleyi gören ilk Avrupalı ve tabii kendisi Britanyalı, Britanya İmparatorluğu'na bağlı. Dönemin kraliçesi Victoria'nın adını buraya veriyor. Ona olan bağlılığını göstermek için arkadaşlar. O yüzden kendisinin anıtını buraya koymuşlar. Ama tabii kendisi burayı keşfetmemiş. Sadece gören ilk Avrupalı. Buranın, kasabanın ismi, şehrin ismi Victoria Falls. Bunun sebebi de işte İngiliz sömürgesi döneminde kraliçenin adını vermişler. Yerel halk bunu değiştirmiyor çünkü artık burası turistik bir simge olmuş durumda. O yüzden burası Victoria Falls olarak biliniyor ve insanlar bunun için geliyor. Bundan dolayı da buranın adını değiştirmemişler ama söylediğim gibi buranın yerel ismi farklı. Gürleyen duman. Gördüğünüz üzere herkes artık bu yağmurlukları falan geçirmeye başladı. Çünkü bu tarafa çok fazla su geliyor. Belli başlı yerlerde bayağı bir ıslanıyorsunuz arkadaşlar. Şu an burası da onlardan biri. Şöyle arkamdaki yolu göstereyim. Şu taraf hemen şelaleden gelen su oraya sert bir şekilde iniyor ve havaya bir buhar, su buharı kalkıyor arkadaşlar. Şu an siz de görüyorsunuz. Böyle yağmur şeklinde o su buharı
Havaya kalkınca metrelerce yükseğe kalkıyor ve aşağı düşüyor. Bir yağmur oluşturuyor aslında. Rüzgarın da yardımıyla çıkan bu su buharları her yere yayılıyor arkadaşlar. Bu da burada mikro bir iklim oluşturuyor. Peki bunun avantajı ne diye soracak olursanız, burada yılın 365 günü yağış alan bir yağmur ormanı oluşturuyor arkadaşlar. Yani kendi yağmur ormanını oluşturmuş durumda. Tabii bu da buradaki bitkileri, hayvanları, faunayı, florayı etkiliyor. Doğal olarak olumlu etkiliyor. Şöyle farklı bir açıdan sizlere manzarayı da göstermek istiyorum. Bunun en büyük avantajı bu arkadaşlar. Bakın mesela burada o kadar fazla bir su buharı oluştu ki açı kapanmış durumda. Belli açılardan artık görememeye başladık şelalenin farklı kısımlarını. Şubat'la Mayıs arası en gür aktığı dönem. Bazen Haziran'a da sarkıyor olabilir ya da Temmuz'a falan sarkıyor olabilir. İnternette yazan bilgiye göre şelaleden dakikada 500 milyon litre sudan fazla su akıyormuş arkadaşlar aşağı. Akıl almaz bir olay. Gerçekten akıl almaz bir olay. Bakar mısınız bak nasıl su buharı buraya doğru geliyor, bak görüyorsunuz değil mi? Yani şu an üstüm mesela sırılsıklam. Kameram gerçekten ıslandı ki hassas bir kamera. DJI Osmo Pocket 3 kullanıyorum. Umarım hasar almaz, bir zarar görmez. Çünkü ıslanmaması, su değmemesi gerekiyor kameraya. Risk aldım, yapacak bir şey yok. Bu güzelliği göstermek istiyorum sizlere. Burada farklı bir manzara izleme noktası da var. Hepsini numaralandırmışlar arkadaşlar. Gerçekten acayip bir yerdeyiz ya. Helikopter sesleri de geliyor bu arada, ben duyuyorum. Belki sizler de duyuyorsunuzdur. Ama büyük oranda şelalenin sesini duyuyorsunuz. Bakar mısınız sulara? Bak yine gelmeye başladı ufaktan. Kaçıyorum hemen. Buraya geliyor, burayı ıslatıyor. Daha sonrasında rüzgar biraz daha hafifleyince bu yağmur gibi olan çiseleme kesiliyor. Sonrasında tabii devam ediyor. Bu 365 gün boyunca devam ediyor arkadaşlar. Buradaki bitkiler, hayvanlar olumlu etkileniyor yani. Bu müthiş bir şey. Gerçekten kendi florasını, faunasını belki de oluşturmaya yarıyor böyle bir yer. Şu an 9 numaralı manzara izleme noktasındayım. 8 ve 9 iyi. Bak 9'da şu an bulunduğumuz yerde bayağı bir yakından görüyorsunuz şelaleyi arkadaşlar. Bayağı bir yakından görüp hissedebiliyorsunuz ama sol taraftaki o görüntü, manzara kayboldu. Gökkuşağı hemen sağ tarafımızda kaldı. Şelalenin bu kısmını da göremiyoruz. Sadece karşı taraftaki kısmını görebiliyoruz. Bazı manzara izleme noktalarından şelaleyi göremiyoruz arkadaşlar. Mesela karşımızda şu an şelale var ama su buharından kaynaklı olarak göremiyoruz. Önümüzü kapatmış durumda perde gibi. Nehrin üzerine Zambiya ile Zimbabwe'yi bağlayan bir köprü yapmışlar arkadaşlar zamanında. İngiliz sömürge dönemini anlatmıştım bir önceki videoda. Bir tane iş adamından bahsetmiştim. Buradaki altın madenlerini sömürmek için yerel kabileleri kandıran bir kişiydi kendisi. O inşa ettirmiş bu köprüyü. Ve şu an için iki ülke arasındaki sınır kapısı arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda biz de bu köprünün üzerinden yürüyüp Zambiya tarafına geçeceğiz. Bakın burada da böyle neredeyse yuvarlak çember oluşturmuş bir gökkuşağı görüyoruz. Artık şelale buradan akıyor. Nehir böyle akıp buradan köprünün altından devam ediyor arkadaşlar. Biz de belli başlı açılardan görebiliyoruz tabii ki. Bakar mısınız şiddetine ya? Gerçekten göz kamaştırıcı ve etkileyici bir yermiş. Şelalenin 3'ünü Zimbabwe tarafından görebiliyorsunuz. En iyi manzara buradan. Tabi buranın ücreti daha yüksek. Zambiya tarafından da 1/4'lik bir kısım gözüküyor. Orada da şeytanın havuzu ya da şeytan havuzu. Öyle bir yer var. Orası meşhur. Çok güzel bir yermiş ama ya. Çok güzel bir yermiş. O kadar... Ya kelimelere dökemeyeceğim arkadaşlar. Burayı hissetmeniz gerekiyor. Ne kadar anlatsam boş. Hissetmen gerekiyor burayı yani. 58 doların her bir kuruşuna değdi. Bak samimi söylüyorum sizlere ya. Şu an gezdiğimiz bu bölgede milyonlarca yıl önce volkanik faaliyetler oluşmuş arkadaşlar. Daha sonrasında bazalt bir tabaka oluşuyor. Tabi yıllar içerisinde bu Zambezi Nehri o tabakadan sızıyor. Daha sonrasında erozyonlar vesaireler bir şeyler oluyor. Çeşitli doğa olayları, tabi bu milyonlarca yıl içerisinde olan bir şey. Daha sonrasında bir kanyon oluşuyor. Nehir kendi yolunu buluyor, şelaleler oluşuyor vesaire derken böyle muhteşem bir şeye tanıklık
edebiliyoruz arkadaşlar. Kaç saattir içerideyim bilmiyorum. Sadece böyle mesela size anlatmam gereken kısımları anlatıyorum vesaire, çeşitli güzel açılar yakalamaya çalışıyorum ki şimdi biliyorum benim videolarımı izleyip bir rota oluşturan, bir seyahat planı yapan insanlar var. Onlara çok teşekkür ediyorum güvenlerinden kaynaklı olarak. Soru da soruyorlar bana. Elimden geldiğince yanıt da vermeye çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Bu çok güzel bir şey, hoşuma giden bir şey. Bunun dışında gezemeyen bir sürü maalesef insanımız var arkadaşlar. Çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak ki en temel sebep ne yazık ki ekonomi. Ki umarım en yakın zamanda bu düzelir ve sizler de gönlünüzce merak ettiğiniz yerleri gezip görebilirsiniz. Buraya gelemeyecek, gezemeyecek olan kişiler için de en güzel açıları bulmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum, bilgi vermeye çalışıyorum ki burada hissedin. Olabildiğince tabii ki. Yani buraya gelmeniz, hissetmeniz bambaşka bir şey. Yani gerçekte olan bu maalesef. Ben istediğim kadar güzel açı yakalayayım, sizlere anlatayım, heyecanlanayım, heyecanımı sizlere aktarayım ama buraya geldiğiniz zaman bambaşka bir şey hissediyorsunuz ki gerçek olan bu arkadaşlar. Umarım en yakın zamanda, en kısa sürede gelip ziyaret etme şansınız olur. O yüzden böyle belli başlı yerlerde durdum, fotoğraf çektim tabii ki, video çektim ama çoğunlukla kendimi dinledim yani. Manzarayı izledim, üzerime sular aktı, onu hissettim. Sırılsıklamım, ayakkabımın içine kadar sırılsıklamım yani şu an. Kameram ve telefonum kaç kere sırılsıklam oldu, tişörtümde kurulamaya çalıştım hiç bilmiyorum. Umarım bozulmaz. Ya durum bu arkadaşlar. O kadar hoşuma gitti ki burası. Yani uzun zaman sonra çok farklı şeyler hissettim. Doğanın o muhteşemliğini yakından görüp hissedebildiğiniz zaman bilmiyorum sizlerde nasıl bir his uyandırıyor ama bende bambaşka bir his uyandırıyor arkadaşlar. Ulusal Park'ın giriş kapısının hemen karşı tarafında böyle hediyelik eşya dükkanları var arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Burada pazarlık yapmanız gerekiyor. Bayağı yüksekten açıyorlar satacakları şeylerin ücretini. Bayağı yüksekten açıyorlar. O yüzden iyi bir pazarlık yapmanız gerekiyor. Buranın en sonunda bir tane abi var. Onun dükkanına bakacağım ben. Şöyle sizlere... Hello. Yeah. Welcome to Victoria Falls. Uzaktan göstereyim. Çünkü yaklaşınca bazen diyor ki hadi bir şey al. İnsanlara çok fazla umut da vermek istemiyorum. Çünkü buradan alsam diğerinden alamam. Öteki abiye söz verdim. Check us. Yeah, check us. Come record it here. Check us. Check us. Yeah. Check us. Bizim damaya benziyor sanki. We are playing Toro. Soro. Toro in our language. Bizim damaya benziyor ya. Gazoz kapaklarıyla oynuyorlar. I like Adagula. Adagula! Vamos! The Rasta man is still alive. Buddy, I've got a big friend for mine. Yesaya. You're Rastafari? Yesaya. Ah, I'm Rastafari. a Rasta. Peace. My shop is over there. Oh, okay. I promised other Rastafari guy. Really? Yeah, I promised. And No, I it's will not go me. and... Now Yeah. you have a Rastafari original. The king of the Chango. The king of the Chango is me. It's you. Yesaya. Nice to meet you. Thank you. One love. Yes. Burak. Burak. Burak, yeah, nice to meet you. Burak. Burak. Pa! Bak burada da eski paraları gösteriyorlar arkadaşlar. 50 billion dollars. Bak 500 milyar dolar, Zimbabwe doları. 500 milyar dolar. 50. Bir önceki videoda hiperenflasyondan bahsetmiştim. Ben bu paralardan koleksiyonuma aldım. Şöyle göstereceğim sizlere. Bu paralar artık geçmiyor. 10 billion. Yani böyle valizle para götürüp et alıyorlar. 1 kilo et alıyorlarmış bak. Milyar dolar, milyar dolar. Ama Zimbabwe doları tabii ki. Şu 500 milyar dolar bizi ne güzel kurtarırdı ya. How are you, Mike? Good. Bu abimize söz vermiştim ben. Bu abimize söz verdim. Şimdi onun tezgahından bir şeyler bakabilirim. Bir tane ufak bir şey almak istiyorum çünkü. Bak çok güzel bak zürafalar. Burada heykeller, zürafalar. Bir sürü bir şeyler var arkadaşlar. Yani böyle koleksiyon tarzı bir durumunuz varsa, koleksiyon yapıyorsanız evinizde, Afrika hakikaten şahane parçalar bulabileceğiniz bir yer. Ya şunu kullanırsın bile günlük hayatta yani. Çerezini merezini koy. Büyüklerine meyveni koy, bir şeyini koy, kullan yani. $3 all. Brother, thank you. Okay, $2. Thank you brother. Okay, $1. Thank you brother. Okay, $1.
Okay, $1. Thank you brother. Arkadaşlar şimdi çok fazla pazarlık yapmamaya çalışıyorum. Buradaki insanlar gerçekten yoksul yaşıyorlar. Sizlere sıkı pazarlık yapın diyorum ama bunun sebebi de şu. Mesela bir şey satıyor, tamam mı? 20 birimden açıyor fiyatı. Sonra 1 birime kadar düşüyor. Tamam, fazladan para verebilirsiniz. Anlarsınız zaten durumu. O ürünün o kadar etmeyeceğini anlarsınız. Biraz fazla verirsiniz. Buradaki insanların durumu malum. Hani gidip ölücü pazarlığı da yapmayın yani, onu da demiyorum. Ama bazen salak yerine koyuyorlar insanları. Böyle bir tomar eski parayı getirmiş. 20 birimden açtı fiyatı. En son 3 birime kadar düştü. Yok dedim, bende var çünkü yani eski paralardan aldım ben. Hemen hemen full set var. Şimdi aynılarını satmaya çalışıyor çocuk bana. Tamam dedi, $2 var. En sonunda dedi $1 ver. Bak 20 birimden açıyor fiyatı. Ya daha da fazladan açan da var bu arada. Benim de bütçemi çok sarsmasın, ona da ekstra bir katkım olsun. Onun peşindeyim ben. Zaten sizler bana süper teşekkürle, katılla destek oluyorsunuz. Ben zaten o paraları gittiğim her ülkede üzerine koyarak hiç ellemeden dağıtıyorum insanlara yani. Afrika seyahatimde de bu oldu. Fazla insanlara gerçekten yardım etmeye çalışıyorum. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama çok dayak yedim bu konuda. Çok linçlendim, o yüzden birine bir yardım yaparken göstermeyi sevmiyorum ama en azından dayak yememek adına bunu söyleyeyim. Çünkü çok hakaret yedim, küfür yedim. Ben de insanım. Yani hak etmiyorum bunları. Ben hala şunu savunuyorum yani. Birine bir destek olurken onu göstermek, hatta anlatmak bile çok ayıp bence. Her neyse. Ama bazen böyle salak yerine konduğunuzu çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Yaptı pazarlık, şey yaptı böyle $1 falan, en son depar attı gitti yanımdan. Lan dedim, ne oluyor, telefonu falan ister istemez şey yaptım. Çünkü burada öyle bir durum da var yani Afrika'da. Sizi oyalıyorlar böyle, biri de gelip aradan tırnak hop cebinizden bir şey götürmeye çalışıyor. Dikkat etmekte fayda var. O yüzden yani kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum burada ama maalesef böyle şeyler de yaşanıyor. Bakın kimler var burada dostlar. Babunları görüyor musunuz? Su tankerinin üstüne çıkmışlar, oturuyorlar. Burada da birkaç tane babun var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Takılıyorlar burada. Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz ha? Nasıl kavga ediyorlar. Bir tane babun heykelciyi aldım ben arkadaşlar. Ufak bir biblo aldım. Bak buradaki çöpe dadanmışlar. Buradaki çöpe dadanmışlar. Çok yaklaşmamak gerekiyor. Uyarıyorlar bu arada. Bunun sebebi de vahşi hayvan yani. Isırır mısırır, saldırır. Thank you brother. I have. O da para satmaya çalışıyor. Hepsinde eski para var. Bir değeri yok zaten. Yani o yüzden sana yarım dolara bile satsa onun kârı. Ki yarım dolar onlar için iyi bir para arkadaşlar. Yani burada yaşayan insanlar için $1 bile, yarım dolar bile iyi bir para. Çünkü para yok. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldim. Burada sadza isminde bir şey var. Zimbabwe'nin geleneksel yiyeceği. Öğütülmüş beyaz mısır ununu suyla böyle karıştırıp çok değişik bir form elde ediyorlar. Katı bir form elde ediyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereceğim sizlere. Çok değişik, böyle pirinç gibi duruyor başta, tamam mı? Lapa birleştirilmiş pirinç gibi duruyor ama değil. Bunu bir arkadaşa sordum, dedim bunu ekmek niyetine mi yiyorsunuz? Hayır dedi. Ama bizim mantığımızda ekmek niyetine aslında yiyorlar. Tavuk söyledim arkadaşlar. Yarım tavuk artı bu sadza artı yanına da böyle çeşitli soslar. Sadzayı daha da böyle ne denir? Tatlandırsın diye çeşitli soslar yiyorlar. Şu an burası 15 Amerikan doları arkadaşlar. Bir de yanına limon getirmişler. Bayağı doyurucu bir tabak. Anlayacağınız bizdeki o ekmek niyetine ya da pilav niyetine burada sadza yiyorlar arkadaşlar. Ben elle yemeyeceğim. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok netlemedi sanırım ama şöyle göstereyim. Şöyle sosa da batıralım birazcık. Ben daha önceden bunu denedim. Harare'de denedim. Polisten kaçtıktan sonra yakalanmamak için bayağı uzak bir yere gittim. Bir restoran kaydetmiştim. Dedim gideyim orada yemek yiyeyim bari. Biraz da uzaklaşmış olayım. Hoşuma gitti. Yani hoşuma gitti derken pirinç yemiyorsun, ekmek yemiyorsun, sadza yiyorsun. Domates sosuyla bayağı iyi oluyormuş. Ve burada çok sık tavuk tüketiyorlar arkadaşlar. Et de tüketiyorlar, tavuk da tüketiyorlar. Tavukları da lezzetli bu arada. Limonlu, sanırım karabiberli böyle bir sos yapmışlar. Onunla harmanlamışlar. Dilerseniz acı sos yapıyorlar. Dilerseniz barbekü sos yapıyorlar. En güzeli bu oluyor. Yemeğimi yedim. Şimdi kaldığım yere dönüyorum arkadaşlar. Yürüyerek dönmek istedim. Birazcık sakin. Gördüğünüz üzere bayağı bir karanlık. Sadece arabaların farlarıyla aydınlatılıyor şehrin bu kısmı. Gerçi şehrin içinde de öyle çok fazla lamba olduğunu söyleyemem. Bayağı böyle sakin ve karanlığın hakim olduğu bir şehir akşamları. Yıldızları izleye izleye gidiyorum.
Oteldeki arkadaş şey demişti. Akşamları yürümemeni tavsiye ederim. Hani hem güvenlik açısından, her ne kadar burası Zimbabwe'nin en güvenli yeri olsa da sonuçta turistik bir yer ama turistlerin olduğu her yerde bir güvenlik zafiyeti mutlaka vardır. Soygun bir şeyler olabilir yani. Ama çocuğun asıl uyarısı şuydu. Belki böyle filmil iner, yaban hayvanı iner. Eğer şanssızsan aslan maslan görebilirsin. Bu sebepten dolayı yürümemeni tavsiye ederim demişti. Ben de şimdi filmil deyince bir heyecanlı geldi açıkçası, yalan söylemeyeceğim. Ondan kaynaklı olarak dedim belki bir ihtimal akşam fil görürüz ya diye düşündüm. Tabii bu kadar karanlık olacağını düşünmemiştim. Lan ne yapıyorsun? Gel içeri gel. Gel içeri gel. Kaldığım yerde bir tane köpek var da. Gel. Beni görünce nasıl seviniyor ya, şerefsiz. Bak nasıl oyun istiyor bak. İt. Sevindin mi beni görünce ha? Şerefsiz. Geldiğimde tanıştık da bu arkadaşla. Oyuncu birazcık. Yalanıp duruyor. Tamam. Şşt. Tamam. Heh, bu kadar yeter. Ben de yorgunum ama. Kaldığım yer böyle 2,5-3 kilometre merkeze uzaklıkta, bayağı sessiz, sakin bir muhitte arkadaşlar. İlk videoda göstermiştim zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Artık Zimbabwe defterini kapatıyoruz. Çok garip bir macera oldu gerçekten. Ama güzel bitirdik. Bir sonraki ülke Zambiya olacak arkadaşlar. Hemen sınırın diğer tarafına geçeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Üstümde kurudu bütün kıyafetlerim, ayakkabılarım falan. Şimdi her şeyi toparlayacağım, düzenleyeceğim, dinleneceğim, çalışmaya devam. Görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.